Güzel bir Bodrum gününden herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün Peugeot E3008 GT paketiyle birlikteyiz. Türkiye Elektrikli Araç Kullanıcıları Telegram grubundan bir arkadaşımızın aracı. Aslında bu araç Kasım ayında Türkiye'de en çok satan 7. elektrikli araç. Allure paketine ek olarak adaptif piksel led ön farlar var. Önde aslan pençeleri gördüğümüz gibi. Dediğim gibi adaptif piksel led ön farlar, 3D arka stoplar, adaptif cruise kontrol, şerit ortalama, şerit takip, kör nokta, geri manevra uyarı sistemi, 360 derece kamera, 12 tane park sensörü, otomatik alçalan aynalar, elektrikli bagaj, ambiyans aydınlatması, sanırım 8 adet farklı renkteydi. Özellikle koltukları AGR koltuklar, ısıtmalı, havalandırmalı, masajlı, 20 inç jantları var. Aslında rüzgar sürtünme katsayısı iyi, 0.28, ancak ağırlığı 2200 kilodan fazla, 2270 kilo ruhsatta gördüğüm kadarıyla. Ağırlıktan dolayı yüksek hızlarda biraz daha fazla tüketiyor, özellikle soğuklarda gördüğüm kadarıyla. Uzunluğu 4542, genişliği 1895, yüksekliği 1641 milimetre. Bagajı çok güzel, 520 litre, ona da bakacağız. Dönüş çapı çok iyi, 10.6. Normalde VLTP aralığı 525 kilometre menzil. Ancak reel olarak baktığımızda EV Database'te soğuk havalarda 375, ılık havalarda 555 kilometre olarak gösteriyor. Şarj hızı da iyi, 160 kWh maksimum. Ancak hemen hemen ortalama hız 90 kWh'e denk geliyor. %10 ile %80 arasında. Yaklaşık 35 dakikada. NMC bataryası var. 77 kWh brüt, 73 kWh de net. 100 kilometreye 8.7 saniyede ulaşıyor. 345 Nm torku var. 213 HP beygiri var. 157 kW'da motoru var. Şimdi bir bagajına bakalım. Ayak hareketiyle açılan bir bagaj var. Bagajımız çok büyük gerçekten. Gayet yeterli bir bagaj. Bagajın altında bayağı bir depolama alanı var. Gerçekten çok yakışıklı bir araç. Şu form, yani fastback, hafif kupe tarzı form çok yakışmış araca bence. Bu arada lastikler Michelin lastikler. 235-50R 20 inç. Renk de çok yakışmış. Ben çok beğendim bu rengi. Aracın kendisini ve heybetini çok güzel gösteriyor. Malzemeler arkada da güzel, gayet güzel. Sadece en alt kısımlar, o da çok normal. Gayet premium yani. Buradan ön kokpit bu şekilde gözüküyor ve böyle tam bilinen Peugeot'un son tasarımlarında olduğu gibi uçak kokpiti gibi neredeyse. Çok etkileyici bir tasarım. İşte yani benim boyum 1.78. Tabii arka taraf fastback tarzında olduğu için, yani aşağıya doğru alçaldığı için burada çok yani 1.90, 1.85, 1.90'dan sonra kişiler biraz daha yatay bir şekilde oturmak durumunda kalırlar. Ama ön taraf çok ferah. Yani çok yüksek boylular içinde hiçbir sıkıntı yaratmayacak bir durumda. Dizde normal oturduğumda bu şekilde. Şimdi aracın içine bir bakalım. Start stop'a basalım. Menü ayarları aslında Peugeot'un ekosistemine alışık kişiler için hiçbir sıkıntı yaratmayacak bir tasarım zaten. Bu dokunmatikleri de çok güzel. Hassasiyeti mükemmel. Yani buradan ayarlar yapılıyor çok güzel. Kişiselleştiriliyor. İşte ambiyanslar, işte iç mekan rengini buradan 8 çeşit ayarlayabiliyoruz. Örneğin şu anda yeşil. Araç tabii yeni, İstanbul'dan geldi. Yaklaşık bir hafta bile olmadı. Daha henüz jelatinleri bile çıkmış değil. Adaptif sürüş sistemi çok iyi. Navigasyonunu da ben çok beğendim özellikle. İşte seçebiliyorsunuz şarj istasyonlarını falan buradan. Şarj istasyonlarını buradan bakabiliyoruz. Küçük bir direksiyonu var ama şuraları etli ve güzel. Tutuşu çok iyi. Ama özellikle tasarımını ben çok beğendim. Tabii tasarım kişiseldir.
Ben tasarımını çok beğendim. İçerisi sportif tarzda, biraz koyu. Tabii ses sistemini dinletemiyorum teliften dolayı. Ses sistemini de beğendim. Tesla daha iyi bence. Volvo'yla hemen hemen aynı gibi, Harman Kardon'la. İşte burada geniş bir göz var. Özellikle koltuklar muhteşem. Çok iyi. Çok beğendim koltukları. İşte koltuklar. Ya özellikle şu yanal destekler ve şuranın dokusu, hassasiyeti, nappa deri mükemmel. Aracın yerden yüksekliği çok iyi. Yani buralar işte bayağı bir taşlık şey. Oradan da çıktık aynı zamanda. Aracın altı yüksek gerçekten. Şimdi Peugeot E3008'in sürüşündeyiz. Tabii şehir içi sürüşü yapacağız daha çok. Bodrum'un da çok fazla inişli çıkışlı her yeri. Aracın en fazla neyini sevdim dersem birinci sırada koltuklar. Havalandırmalı, ısıtmalı. Yanal ayarları da buradan yapılabiliyor. Yani yanal şeyi şişirip daha böyle kavratmasını da sağlayabiliyorsunuz. Özellikle virajlar için falan çok iyi. Süspansiyonları Citroen'den bir tık daha sert gibi ama bu kadar ağırlıkta ve spor sürüşte yapılabilen bir araç için ideal yapmışlar. Buradan da geri dönüşümünü, ne kadar rejen yaptığını da gösteriyor. Şu anda en düşük rejende. O bir süre sonra kapanıyor. Akışı çok iyi en düşük rejende ama tamamen kapatılabilseydi daha da iyi olabilirdi. Bu araçta eleştirebileceğim auto hold bulamadık. Yani bir auto hold varsa, bilenler varsa yorumlara yazabilir. Auto hold yok. Bir de tek pedal sürüş yok. Yani en üst rejeneratif frenlemenin 3. kademesinde bile yokuş aşağı giderken örneğin diyelim ki tam durdurmuyor arabayı. Soğuk havada tüketimi fazlaymış. Şimdi arkadaş uzun yoldan geldi zaten. Soğuk havada tüketiminin yüksek hızlarda yüksek olması çok normal. Aslında sürtünme katsayısı 0.28, çok yüksek değil. Ama ağırlığı fazla aracın. Zaten son hız limitlemesi 170, öyle değil mi? Öyle abi. 180-190 kilometre sürdüm. 32 kWh harcadı. Çok yaktı ama ben hiç yani devamlı sürdüm yani olarak. Sürüş yakması çok normal. Otobandaydım. Hava soğuktu, rüzgar vardı. Sürüş hissiyatı nasıldı? Hiç rahatsız etmiyor. Yani ben belki içten yanmalıdan geçtiğim için öyledir de. Senin ilk kullanman değil mi bu? İlk abi. İlk elektrikli aynen. aracın. Ya direksiyon küçük gözüküyor olabilir ama gerçekten tokluğu falan çok iyi. Yollar nasıl? Bak engebeli ve çok çukurlu falan yollar buranın. Çok da iniş çıkış falan var. Kamera sallanabilir. Onun da sebebi elimle tutuyorum şu an. Belki insanlar diyebilirler. Ama çok süspansiyonu gerçekten güzel. Arabanın sıkıntısı biraz ağır olması bence. Evet. Kütleli yani çok. Kütleli. Onun da sebebini ben Stellantis'e atmıştım. Mail atmıştım. 2 şeyi sordum abi zaten. Niye tek pedal koymadınız diye. Bana demişlerdi işte bataryayı korusun diye ama bence ben ona çok inanmıyorum. Uğraşmak istememiş olabilirler ya da içten yanmalıdan geçenler daha rahat etsinler diye de olabilir. Çünkü hep fren kullanıyorsun orada. Ağır olmasının sebebi de abi bu arabaya aynı şasiye 98 kW'lık batarya da girebilecek. Bunun 98 kWh bataryaya sahip olanı da var. 2025'te ya da satışa girecek öyle bir şey var. Türkiye'ye getirirler mi onu bilmiyoruz tabii. Bence getirmezler abi. Örneğin açık yeşile ayarlamıştım ambiyansı. Gündüz bile yani kamerada fark ediliyor mu bilmiyorum. Ama gündüz bile gayet güzel ışıl ışıl. Bu aracın bir eksik tarafı da uzaktan erişim. Böylesine dolu her şeyi olan bir araçta bir de elektrikli araçta eksik olan taraflarından bir tanesi de o. Umarım 2025 yılında Peugeot bunu ayarlar ve getirir. Uzaktan erişim ayrı bir konfor çünkü. Saklama alanları çok güzel. İç saklama alanları da çok güzel. Baktığımda 90 kWh'lik %80'e şarj hızı ortalaması var. Yarım saati bir tık geçiyor ama bataryası tabii büyük olduğu için normaldir. Ben onu denedim abi. %15 civarından %80 hatta fotoğrafını da attım. Soğuk havada
otobandaydım. Savaştepe'nin biraz ilerisindeydim. Manisa Oksijen'de şarj ettim. 33 dakika sürdü %15'ten %80'e. Çok iyi. Yani katalog değerlerini yakalıyor. Hatta bir tık daha da iyi. Yani bir de hava gerçekten soğuktu orada. Soğuk havada çok problem. Falan. Çoğu araçta en büyük problem soğuk havada şarj hızının düşmesi. O da normal aslında düşmesi. Ama bunun da o verimlilikte şarj hızının olması güzel. Bu araçla çok çok rahat, çok çok güzel bir şekilde uzun yol yapılır. Araba kütleli, çok rüzgar ve soğukta basarsanız verimli değil yani. 4 yıldır elektrikli araç kullanıyorum. Bütün elektrikli araçlar hem soğuk hava hem de yüksek hızlar, özellikle 110 ve 120 kilometrenin üstü hızlarda kesinlikle verimlilik düşük olur. Yani bunu herkes kabul edecek. Ona göre elektrikli araç kullanacak. Ya zevk alacak, keyif alacak ya da 110-120 kilometre hızlarda kullanacak. O zaman hiçbir sıkıntı yok. Ama özellikle ılıman havalarda, örneğin bunu sen Bodrum'da kullanmış olsan bu araçla şehir içinde çok rahatlıkla 500 kilometreleri geçersin. Hatta uzun yolda da 400 kilometreyi çok rahat yaparsın. Yani 110 ve 120 kilometre hızı. Manisa'dan buraya geldim abi işte. Evet. Attım zaten gruba. Onu gruba atmıştım. Tam 400 kilometre dedi. Yani çok agresif sürmedim. 120 falan geçmedim. Yine soğuktu hava ama 400 veriyormuş yani. Ben %90'la başladım. %25-26 gibi bitirdim. 266 kilometre falan. Yani şehir içi bahar ayında bence 14'ü falan yakalayabilir insanlar. Uzun yolda 14'ü yakalamak çok kolay değil. Yok, şehir içinde yakalar. Şehir içinde 12'yi de yakalarsın. Ben Volvo'yla 12 ile de geziyordum, 13 ile de geziyordum. Yani bununla rahatlıkla yakalarsın. Ama uzun yolda yani çok rahatlıkla 16 kWh saatler, 15 kWh saatler ki çok çok iyi değerler yani. Onları yakalarsın. Bunda aynı zamanda koltuk pozisyonunu ayarlıyor. İnerken geriye gidip rahat bir şekilde inmeni sağlıyor. Start stop'a bastığında tekrar senin önceden ayarlamış olduğun pozisyona geliyor. Şurası modları ayarlıyor. İşte normal, eco, sport gibi. Burası vites seçici. Buradan 360 derece ayarlayabiliyoruz. Örneğin şurayı tuşladık, bu kenarı. Solu tuşladık, solu. Sadece buradan bile bakarak manevranı yapabilirsin. Son 500 kilometre. Vay 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 vay. Şuralara bakar mısın ya? Adam çok bastı. 30 üstünde gitmiş. Buralarda kaçla gittin? Mesela şu gösterdiği yerde. 30 üstünde olan da mı? Evet. Yani 150 falan. 150. Bir ara 170 falan da yaptın sanırım. Yol açık. Ya ama genellikle çok yüksek hızlarla gittim burada sanırım. Evet. Şurada daha usturuplu gözüken yerde, yani yaklaşık 17 oralara denk geliyor. Bak onun 15'in biraz üstü şuralar. Aynen. Oralarda Dün son yolculuğum usturupluydu biraz. masaj var. Bu yanlar. Şöyle bastırıyor. Şu en iyisi bence bu ama. Of, çok güzelmiş ya. Ya benim annem çok seviyor bunu. Güzelmiş Onda bu. da bel sıkıntısı var. İşe yaradığını söyledi biraz. Rahatlatıyor. Bu yan destekler, yanları şişirebiliyorsun. İster yazın soğutma, kışın ısıtma. Onu alabiliyorsun. Isıtma falan var diyorlar camlarda. Arkada da var herhalde. Bataryamız %89 dolu ve 489 kilometre menzil veriyor. Eko'ya geldiğimizde kaç veriyor? 514 veriyor. Çok iyi. Ben dün çok soğukta falan sürdüm. Otobanda hep çok 120 falan geçmedim. 115'i geçmedim. 17 yaktı yani. 400 kilometre yapmış o soğukta o şeyde. Şehirler arasında. Şehirler içinde bahar ayında 500'ü çok rahat geçer diye tahmin ediyorum ben. Yani nasıl oldu da elektrikli aracı düşündün? Niye aklına geldi yani elektrikli Abi ben aracı? fosillerin sıkıntılarıyla uğraşmak istemiyorum artık. Kendi ayrı bakımları var. Şanzımanları var. Zaten ben nefret ettim artık şanzımandan mesela. Eski araçlarımda çektim biraz onlardan dolayı. Bir de yani bakımları çok uğraştırıyor abi. 5.000'de gel, işte 10.000'de gel, 15.000'de ayrı bir bakımı var. Evet. 50.000'de ağır bakımı var. 100.000'de bazen şanzıman oluyor. Bir de genelde turbolu kullandım. Turbolu motorlarda atmosferikler kadar güvenilir değiller bence. Biraz da ondan çektim yani. Yani hiç kaygı duymadın mı elektrikliye geçerken? Yani evde şarj imkanı da yok, seninle konuştum. Evde de şarj edemiyorsun. Yok, dışarıda edemiyorum. şarj edeceksin. Aynen. Ya ona göre kendinizi ayarlayınca bence sıkıntı olmuyor ya. Evinde şarj edenler bile tedirginlik duyuyor. Ben işte İstanbul'dan Bodrum'a geldim abi. Senin yanına uğrayayım dedim. Evet. Oradan devam edeceğim. Daha Alanya'ya falan gideceğim. Biraz usturuplu sürünce şehirler arası yolda o bile kurtarıyor seni ya. Çünkü ben zaten 200 saate bir mutlaka
yani kahve falan içmem lazım ya da Allah affetsin sigara falan içiyorum. Arabada içmek istemiyorum. Zaten annem bayağı o konuda beni yemine şey edince. Evet. Arada Zaten duruyorsun duruyorum zaten. ben. Evet. Onu da ayarlayınca hiçbir sıkıntı olmuyor. Dün sadece çok rüzgarlı, yağmurlu bir yol vardı. İzmir otobanıydı. Orada işte 180-890 kilometrelik yolu 1 saat 10 dakikada, 1 saat 20 dakikada falan gidince çok yaktı. Orada biraz şey oldum. O biraz geciktirdi beni. Ama sonra hesaplayınca ben usturuplu gitsem Bodrum'a 1 saat önce erken varacaktım mesela. Evet. Usturuplu dediğin de 120'ler falan. 110'ları falan geçmesem evet, yani. evet, evet. 110-120'lerde yani baka baka gitsem hiç sıkıntı yaşamayacağım. Belki muhtemelen İstanbul'dan Bodrum'a işte 2 büyük şarj ya da 2 mini bir büyük şarja gelebilirmişim yani düşününce. Peki niye Peugeot 3008? Tesla'lar apayrı bir dünya bence. Zaten onların yazılımsal olarak hiçbir sıkıntıları yok. O konuda top seviyedeler. Ama ben daha çok spor sürmekten ziyade ben konforu daha çok seviyorum abi. Hem şehir içinde hem şehirler arasında. Yani ikisine denedim. Bence bu araba Tesla'dan çok daha konforlu bir sürüşü var. Koltukları falan çok daha rahat bana göre. Yani benim için yeterli bir bataryası var. Araba abi genel olarak sürmesi rahat. Seni çok yormuyor sürünce mesela. Şarj hızı fena değil. Gerçekten denedim ben bayağı. Fabrika verilerine gerçekten uyuyor mu uymuyor mu diye. Uymuş abi yani. Bayağı araştırdım baktım. Tabii sordum çevreme de. Sonuçta benim ilk elektrikli arabam olacak. Güzel araba yani abi. Ben zaten ya bunu düşünüyordum ya Mini'yi düşünüyordum ya da Kia EV3 GT Line düşünüyordum. GT Line'da sıkıntı oldu. Getirmeyeceklerini söylediler. Ben de Mini mi bu mu olsun diye derken bunda karar kıldım yani. Güzel ya, Mini de güzel, bu da güzel araba. EV3 çok istiyordum ama çelikler getirmedi. Kia EV3. GT Line paketi gelmedi mesela Türkiye'ye. Bazı arkadaşlar aldı. Evet, mesela ama Denizli'de bir doktor arkadaş aldı. olabilir. Yani çok 3-5 insan ya almıştır ya almamıştır Evet, diye tahmin doğru. ediyorum. Showroom'da insanlar baksın denesin diye gönderdiler diye biliyorum ben. Bunda tercih kıldım sonra. Ya sevmediğim yanları söyleyeyim abi. Araba biraz ağır olduğundan dolayı birazcık pedalı seviyorsanız ve hava çok soğuksa, rüzgarlı bir yoldan gidiyorsanız verim beklemeyin. Yakıyor. Gerçekten 100 kilometrede 32 yaktı abi yani. Attım ben sana. Abi tek pedal olmaması sıkıntı. Gerçi ben ilk defa elektrikli araba kullanıyorum ama siz kullandınız. Gökhan abi de denedi Bursa'da. Rejen'in kapatılmaması bence kötü. Çünkü uzun yolda rejen bence çok gerekli bir şey değil zaten. Onu kapatırsak süzülmeyle zaten kurtarıyoruz gibi geliyor bana. Auto hold'un olmaması bence kötü abi. O biraz frende beklemeniz gerekecek bazı yerlerde. 2-3 tane çocuğum olsaydı bu arabayı düşünmeyebilirdim ben. Çünkü arka taraf, eğer hele ki biraz uzun boyluysanız, arka taraftaki yaşam alanı gerçekten Fastback bir Fastback kupe olduğundan tarzında dolayı arka taraf indiği için aynen sıkıntı arka var yani taraf, orada. evet, koltuklar biraz yukarıda konumlandırılmış. Böyle hafif Aynen. eğimli indiği için 1.80'den daha uzun boylular biraz şey yapar. Yani 1.90'a kadar bence yine kurtarır da önde oturan için, ama arkadaki Arka taraf için evet. sıkıntı. Ön taraf iyi ama ön tarafta uzunsanız ve tekseniz sıkıntı yok bu arada. Yani performans olarak kötü değil bu arada. Ağırlığından dolayı bu Tabii, araba hiç bak, gitmeyecek. Şimdi mesela yokuştayız. Hiç diye görüyor düşünmeyin. musun? Hiç bana mısın demiyor ya, çok çok iyi. Gidiyor yani o konuda Tabii elektrikli araçların genel şeyi o zaten. Aynen. Yani ağır da olsa. Ama İyiler. yani verim beklemeyin ya soğuk havada. Hızlı Evet. gidiyorsanız hele. Hiç beklemeyin derim ben. Peki Yani- beğendiğin taraflar? Abi çok rahat. Ya gerçekten çok rahat. Sürme beni hiç yormadı yani. Normalde önceki arabalarımda ben bu kadar uzun sürünce mesela sallıyorum. 100 kilometrelik yola gidince bile ben yoruluyordum yani. Süspansiyonları gayet iyi. Bir Citroen rahatlığı beklemeyin. Ondan bir tık daha sert. Erol abi zaten Arnavut kaldırımı gibi bir yerden gittik zaten. Evet evet. Böbrek Yani- taşı döküyordum ben Tesla'da orada ya. Şey abi çok iyi bu arada. Virajlarda yol tutuşu aşırı iyi. 110-120 ile girdim abi bir keskin bir viraja. Hiç yani araba bayağı böyle süzüldü geçti yani. Biraz yanladı geçti, hiç şey yapmadı yani. Hiç rahatsız etmedi. Yol tutuşu gerçekten iyi. O da bence muhtemelen ağır olduğundan dolayı abi. Fren falan hiç denedin. Yani fren durumu Abi nasıl? dün Yüksek şey oldu. hızlarda? Tilki çıktı sanırım önüne. Tilki çıktı önüme abi bu Bafa Bafa Gölü'nün Gölü'nün orada, orada. evet, he. Aynen. Bastım. 80-90'larla gidiyordum.
Yani muhtemelen kötü bir fren olsa kurtarmazdı abi orada. Yani kurtardı orada beni. Evet. Belki hızlı olsaydım ama kurtarmayabilirdi, bir şey demek istemiyorum. Şehir rejeni çok güçlü değil. Yani bir Tesla'daki kadar keskin durmayacak hiçbir zaman. Onu söyleyeyim ben size. Ben şöyle değerlendireyim, yani tabii kısa bir izlenim ama benim izlenimlerime benzer seninle konuştuğumda da izlenimlerin senin de. Örneğin işte bu kasislerden geçişler, çukurlardaki durum. İki nedenle çok rahat. Birincisi süspansiyon. Ama en önemli, bende bu arabada beni en çok etkileyen ne dersen koltuklar. Bu nappa deri koltuklar ve bu AGR uyumlu, Deriden ziyade bence abi AGR konfort olması. Evet, AGR konfort olması şimdiye kadar benim kullandığım araçlar içinde en konforlu koltuk. Yani hem süspansiyonun iyi olması hem de koltukların iyi olması. Yani bununla ben 1000 kilometre gideyim, inan ki yorulmam yani. Yani Çok çok iyi. Yani yormuyor, en evet. Ben dün denedim, 266 kilometre gittim hiç durmadan. Rahattı yani. Bir de kötü yollardan geçtim yani. Yani benim ilk izlenimlerime göre dediğim gibi en beğendiğim yanı konfor. Dönüş çapı bu büyüklükte bir araç için çok iyi. Evet. Çok iyi ayarlamışlar. Tüketim hemen hemen zaten bütün büyük araçlarda benzer. SUV'lerde onu kabullenmek lazım. Şehir içlerinde sürtünme katsayısı gibi bir problem olmadığı için zaten şehir içinde hiçbir problem yaşanmaz yani. Şehir içinde Ya o şehir içinde çok rahat yapar abi. çok rahatlıkla 500 kilometre, hatta daha da, ben mesela benim gibi kullanıcılar daha da geçer 500 kilometreyi. Yapar abi, ben de öyle tahmin ediyorum. Evet, yani buradaki yazanı çok rahatlıkla yaparım. Bunun yaşam alanı olarak baktığımızda ise arka yaşam alanı beklediğimden daha basık. Bu büyüklükte bir araç için daha ferah olmasını beklerdim ama ön yaşam alanı çok çok iyi. Yani şu alan ön yeterli abi. çok, Uzun çok olsanız bile kurtarıyor yani. evet, ön yaşam alanı çok güzel. İşte bu ambiyans aydınlatması, örneğin sarı yeşil arası bir renge ayarladım. Güzel ambiyans aydınlatması falan. Bu kokpit ayrı bir hava veriyor yani. Keyif veriyor daha doğrusu. Ha bir de yerden yüksekliği. İşte seninle beraber çıktık. Bayağı taşlıklı. Değirmenlerin orada bayağı taşlıklı bir yerden çukur yükseltisi, çukuru falan çok olan bir yerden çıktık. Normal araba kesinlikle altını sürer. Hatta Tesla ile gitsem Tesla da sürerdi altını onun. Oradan çıksaydık. Ama bu o açıdan çok iyi. Direksiyon tasarımı da güzel fakat biraz daha etli ve biraz daha büyük, bir tık daha büyük olmasını beklerdim ama onu da senin söylediğin kadarıyla sanırım şu konsoldan kaynaklı bu tasarımı yapmışlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Şu kesik küt olması, bu ön konsolu çok iyi bir şekilde görüyoruz. Start stop olmasaydı güzeldi. Yani bence elektrikli araçlarda Tesla gibi, Volvo gibi, işte MG'de de var. Şurada tuşların olması da güzel. Yani aynen, işte fiziksel tuşların olması da güzel. Ben onu beğendim yani. Dokunmatiğin hassasiyeti de güzel. Bunun bir de önden çekişli olduğu için şunu gördük. Gaza birdenbire yüklenildiğinde hafif bir patinaja kalkma durumu var. Var abi, evet. Onu gördüm. Yani ıslak zeminde bir tık daha olabilir o. Olabilir. Kullanırken onu bilmek gerekiyor. Ona göre sürüş stilini ona göre ayarlamak gerekiyor. Bagaj kapasitesini çok beğendim. Çok iyi. Önde bir depolama alanı yok. Bir de bu araca yakıştırmadığım bir şey, ön kaputta amortisör olmalıydı. Yok hakikaten, yani ayıp ya. Bu araca yakıştırmadığım bir şey. Dedim ya, işte her araçta bir eksi yan, bir artı yan oluyor. Yani ayıp abi, ne yalan söyleyelim. Bence bu araçta bu kadar her şeyi yapmışsın kardeşim. Yani bir amortisör de koyabilirdin. Evet, amortisör kesinlikle olmalıydı. Ne kadar masraf olabilir ki sana? Şaft tünelinin olmaması da güzel bir şey. Üstelik de bu araç doğuştan elektrikli değil. Hız limitine aşıldığındaki uyarısı da rahatsız edici bir uyarı değil. Böyle tık 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 gibi bir uyarı. Aynen. 3 defa uyarıyor böyle hafif bir şekilde. Sen hala dinlemeyince de yani amiyane tabirle ne halin varsa gör diyor, seni salıyor yani. Susuyor. Aynen. Evet, aynen o şekilde. Tasarım göreceli bir kavramdır. Herkes için farklıdır beğenisi. Mesela işte Tesla'yı çoğu kişi beğenmez ama ben beğeniyorum. Yumurta tasarım deniliyor falan. Ben biraz böyle Porsche falan
benzetiyorum. Özellikle arka görünüşü falan hoşuma gidiyor. Bunun da mesela çoğu kişi beğeniyor ve ben de çok beğeniyorum. Bunun hem ön tasarımı hem arka tasarımı çok hoşuma gitti. Gece kullandın, aydınlatma ile ilgili aydınlatma Güzel abi. sistemi. Öyle çok canlı değil ama rahatsız etmiyor sizi. Ama yine aydınlatıyor yani. Öyle güzel bayağı yani. Bu Matrix LED farlar. Onlar da ben otoda kullanıyorum zaten. Pek dikkat etmiyorum ama yapıyor yani hepsini. Otomatik yapıyor. Yani öndeki araca göre ayarladı. Hepsini ayarlıyor. Ben dikkat etmemiştim mesela abi. Silecek suları silecekten geliyor mesela. Arkada silecek yok. Yok, evet. Yağmurlu yolda da geldim abi. Muhtemelen dik tuttukları için bir de o spoiler bayağı rüzgar alıyor oradan. Onu herhalde aerodinamikten dolayı yapmışlar. Yani ihtiyaç duymuyorsunuz o kadar. Çünkü dik abi yani böyle fastback. İşte Hyundai'larda da yoktu daha önce veya bizim MG'de de yoktu daha önce. Sonrakilere koydular. Bunda ben ihtiyaç duymadım ya. Yani sürdüm de ama şimdi ben belki tipide fırtınada sürmedim abi. Uzun yani. yolda kullandın. Belki şehir içindeyken belki bilemiyorum. Çünkü yüksek hızda o spoiler'ın oradan bir hava kanalı var. O şeyi itiyor. Suyu belki itiyor. Olabilir. Şehir içinde bilemiyorum. Ama şehir içinde ihtiyaç olabilir. Olabilir. Yani o yüzden kullandıkça göreceğiz onu. Göreceksin. Aynen. Ambiyans aydınlatmasında işte bu mavi mesela. Buradan görüyoruz. Rejen ve giderkenki anlık tüketimi görebiliyoruz. Şu anda %84 ile 469 kilometre veriyor. Ki sen gelirken epey bir performanslı kullandın. Hı. Bir de bunda navigasyonda yüzde kaçla varacaksın? Söylüyor ve tutuyor. Mesela ilk başta %23 demişti. Sonra biraz ben daha yavaş sürünce %26 falan dedi mesela. Sana göre adaptasyon sürecine giriyor navigasyonda. Mesela çok hızlı tüketirsen sana 30 kilometre sonra belli bir süre sonra uyarıyor. Aynen. Evet. Şuradan şarj giriyor. Aynen. İstasyonu gösteriyor mu şarj istasyonu? Gösteriyor ama ne kadar güvenilir bilemiyorum. Çünkü internet olmadığı için bunda belki geçen sene olan istasyonları gösteriyor. Olabilir. Evet. Ambiyans aydınlatmasını farklı bir renk ayarlasana bir bakayım nasıl gözükecek. Mesela sarı başka bir renk. Bu sarı. Sarı. Daha klasik bir mavi. Yeşil var mı? Şu lacivert. Bu lacivert. Şu benim geceleyin çok beğendiğim bu. Evet. Bu renk. Şu var. Biraz daha yeşilimsi bir sarı var. Bir de turuncu. Turuncu var. Turuncu. Turuncu da fena olmuyor. Bizim renk evet. 50 kilowatt saat geri kazanım yapıyor en fazla. O maksimum muhtemelen. Maksimum onu yapıyor evet. Güzel.